Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ışıl ışıl çok güzel bir çanta çalışacağız sizlerle. Bu görmüş olduğumuz çantada yumuşak yerli rafya kullanıyorum. Klasik, bu araların meşhur favorisi görüyorsunuz. Farklı markalarda var. Kağıt diye geçiyor ama yapı olarak kağıt gibi değil de bakın sesini duyuyorsunuz. Böyle değişik bir formda, sanki metalik olduğu için böyle alüminyum folyo gibi değişik bir yapısı var ipimizin. Sonrasında ne kullanıyorum? 4,5 milimlik bir tığ kullanıyorum. Siz elinizdeki imkanlara göre bir düşüğü, yani 4 milim 5 milim fark etmez, yapabilirsiniz. Şimdi başlangıçta tabanımı hazırladım. Tabanımı oluşturdum. Son sırasını birlikte örmek için bıraktım. Yani şu anda bir sıra eksik diyebiliriz. Bir sırayı göstermek için bıraktım. Şimdilik bakın, eğer 19,5'ta bir sıra daha ördüm, tam 20 santimlik bir tabanım olmuş olacak. Enini de hemen söyleyeyim. Enli bir taban çalıştık. Eni de 15 santim tabanımızın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sırf altın sarısı çalıştığımızda çok altın oluyor. Ama içini bu şekilde başka bir iple yumuşatmamıza, kağıt iple ben çok hoşlaşmadım. Sevmedim görüntüsünü. Kağıt iple de denedim. Yani aynı renk kağıt iple de denedim. Rafya ile daha çok hoşuma gitti. Hem bu sayede şöyle bir tiyo da vermiş olayım size. Bu tarz metalik rafya, metalik kağıt ipler olsun, popcorn ipler olsun, fark etmez. İkinci böyle bir ip kullanacaksanız, mesela bazen oluyor değil mi? Çantayı yapıyorsunuz, işte olmadı diyorsunuz, söküyorsunuz. Beğenmiyorsunuz, söküyorsunuz. Haliyle de kağıt ipte ve rafyada formu, ipin bozuluyor. Mesela şöyle göstereyim. Bu benim daha önceden beğenmeyip söktüğüm bir ip. Bu iplerimizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani böyle içine başka, dediğim gibi bunların böyle bir de püskül püskül gibi popcorn görüntüsünde dediğimiz popcorn ip diye geçiyor. O tarz iplerle ya da bu tarz metalik iplerle istediğiniz herhangi bir ikinci ipi içine ekleyerek o iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. İster kağıt ip olsun, ister rafya olsun. Şimdi tabanı git gel taban olarak çalıştım. Bunun sebebi de şuydu. Açıkçası hesaplamayla uğraşmak istemedim. Çünkü şöyle hemen hemen şöyle şu kadarcık bir zincirle başlayacaktım. Yine dönerek gidecektim. Nasıl olsa dediğim gibi içine ışıltı kattığımız için örnek zaten çok belli olmuyor. O yüzden bu şekilde daha kolayıma geldi. Bir sıramızı örelim. Ne yapıyorduk bir hatırlayalım. Git gel taban zaten her yerde gördüğümüz klasik sık iğne. 24 zincirle başladım. 24 zincirle başladım. Yani toplamda 23 tane sık iğnem var ende. Burada 23 tane sık iğnem var. 24 zincirle başladım. Sıra sonuna kadar ne yapıyorduk? Normal sık iğnelerimizi örüyorduk. Sonra köşeye geldiğimizde bir zincir çekiyorduk. Çeviriyorduk, arkaya dönüyorduk. Hemen ilk boşluğun içinden, bakın şurada ilk boşluğun içinden başlayarak örmeye başlıyoruz. Burada şuna dikkat edin. Bazen bir tanesi gevşiyor. İkisinin de aynı gerginlikte olmasına dikkat edin iplerinizin. Bakın rastgele geliyor. Bu da aslında daha güzel bir form kazandırıyor. Yani bakın bazen hiç görmüyorsunuz. Bazen daha sık görüyorsunuz vesaire. Aslında bu daha güzel görünmesini sağlıyor. Yani sürekli aynı kırçıl oluşmamış oluyor bu sayede. Bu arada çok güzel dönüşler geliyor. Gerçekten teşekkür ediyorum hepinize. Her türlü eleştiriye açığız. Böyle bir yere çıkıyorsak bunları göze almamız gerekiyor. Ama o kadar güzel olumlu dönütler alıyorum ki sağ olun, var olun. Biliyorum ki çok daha fazlası örülüyor ama Instagram'dan bana geldikçe paylaşmaya çalışıyorum çantalarınızı. Gerçekten ilk başta böyle sizden gelenler bölümü oluşturduğumda bir çanta, iki çanta derken şimdi orası inanılmaz derecede doldu. Çok mutlu oluyorum.
yaptığınızda ve geri dönütlerinizi bana ulaştırdığınızda. Tekrar hatırlatayım. Instagram adresim Arya Lara Tasarım. Yani aynı isim, YouTube kanalımın ismiyle Instagram adresim de aynı. Instagram'ınız varsa bana oradan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bazen bir problem yaşıyorsunuz. Mesela görselini görmem gerekiyor. Hani daha net yardımcı olmak için. Böyle durumlarda resmini oradan atabilirsiniz. Bitimlerini ben de merak ediyorum açıkçası yaptığınız. Çünkü herkes farklı yapıyor, farklı renkler kullanıyor, farklı boyutlar, farklı formlar ortaya çıkıyor. O dönüşleri almak gerçekten çok güzel. Merakla bekliyorum ben de sizlerden. Ördüğünüz çantaları diyelim ve bitirdik. Şimdi artık tabanımız hazır. Görüyorsunuz kocaman bir tabanımız oldu. Artık buradan sonra bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ipler 250 gramlık ipler ama çok hafif, yani incecik bir ip olduğu için metrajı çok fazla. O yüzden bununla çok fazla çanta örebilirsiniz. Yani saf bundan ördüğünüzde de başka iple karıştırdığınızda da bayağı bir çanta çıkartacaktır diyorum. O yüzden böyle çok fazla almayın. Yani kağıt ipteki kadar almayın bunu alacağınız zaman. Şimdi başlayalım artık örneğimizi kurmaya. Öncesinde ne yapalım? Bir tabanımızı burada, bu noktada. Şimdi şuraya çevirmem gerekiyor bunu. Şimdi buraya çevirirsem buradan başlamam gerekiyor. Biliyorsunuz ben çantalarıma her zaman için nereden başlıyorum? Yandan başlıyorum örmeye. O yüzden ne yapacağım? Her zamanki gibi ben bunu burada bitireceğim. Bunu bu şekilde burada bitireceğim. Bunu örerken içinden zaten bu şekilde üstünden örerek gideceğim. O yüzden hiç bunu iğneyle gizlemeye, saklamaya çalışmıyorum. Tekrardan ipimi aldım ve yan ortadan başlayacağım şimdi. Şöyle göz kararı, şöyle ortadan bir yerden ne yapacağım? Gireceğim. Girerken bu sefer arka lobdan başlıyorum. Şu alttaki şu lobu, pardon özür dilerim, bu taraf komple ikisini birden alıyorum. Kafa karıştı. Bugün çünkü 3 çanta birden video çekiyorum. O yüzden hatlar karıştı. Evet, şu şekilde aldım. Sıkılaştırdım. Bir zincir daha çektim. Bakın 2 tane zincir çekmiş oldum toplamda. İpimi arttım. Bu benim bu şekilde birinci trabzanım yerine geçmiş oluyor. Geri dönüyorum. Bakın bir sonrakine değil de bir öncekine dönüyorum. İpimi arttım, unutmayın. Döndüm. İkili trabzan yapıyorum. 1 2. Geldim tekrardan. Arttım ipimi. Artık bu benim başlangıcım olmuş oldu. Bakın şu görmüş olduğunuz yerde bunu karıştırmayalım. Bakın şurası benim ilk başladığım nokta, yani zincir çektiğim nokta. Burası da sonraki girdiğim nokta. Yani buna batıldı ya artık. O zaman sırada kim var? Sırada burası ve burası var. O zaman bunu atlıyorum şimdi. Ne yapıyorum? Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 seferde çektim. Sonrasında bir öncekine giriyorum. Yine ipimi arttım. Döndüm öncesine. Yine 2 seferde çekiyorum. 1 2. Bakın bu şekilde uzattım. Dediğim gibi zaten çok belli olmuyor. Sadece o kabarıklık, yani o örnek görüntüsünü görmek istiyorum. Onun dışında da kolay olsun, çabuk üreyen bir şey olsun diye bunu seçtim. Tekrar ipimi arttım. Bakın bunu atladım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Dilerseniz biraz daha yaklaşalım daha net görebilmek için. Bakın sıradakini atladım. Yanındakine geçtim. 2 de çekiyorum. 1 2. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar ipimi arttım. Şimdi geri geliyorum. Döndüm. 1 2.
Bakın görüyorsunuz. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki yakından o parıltı. Yani şöyle yapacağız. Parıltıya boğmayacağız. Onu birazcık yumuşatmış olacağız. Ama aynı zamanda o golden şıklığından da faydalanmış olacağız. 1 2 seferde çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. Atladım yanındakine. Şu köşeye döneyim. Sonrasında uzatmayacağım. Aynı işlem devam edeceği için. Evet, battım. Geri dönüyorum. İkili trabzandayım. İpimi çevireyim. Ters dönmüş. 1 2. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Büyük çarpılarımız oluyor. Arttım tekrardan. Bakın köşedeyim şimdi. İki seferde çekiyorum. Arttım. Geri döndüm. Bir. Yine iki seferde çektim. Şimdi artık yan tarafa, yani ilmeğin olduğu yerler bitti artık. Bakın. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Burada ne yapacağım? Şimdi şurada hemen şu en son battığım yer var ya, onu atlıyorum. Hemen yanındaki, yani şöyle göstereyim. Şimdi bunlar bizim sıralarımız. Şurada bir sıra var. Burada bir sıra var. Şurada bir sıra var. Her sıranın son oradaki boşluğuna gireceğim. Şimdi şu benim en son battığım yere tekrardan batacağım ki şu köşe dönüşümü rahatlatayım. Yani burayı bir kez burada kullanmış oldum. Şu alttaki çarpıda kullanmış oldum. Şimdi bir de yeni çarpıda kullanacağım. Yani şimdi bunu atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Uzattım. Hemen bakın dikkat edin. Rafya ara ara boşalıyor. O yüzden onu sıkılaştırmamız gerekiyor. Tabi burada kaçırmışız. Şimdi şunu bir toplayalım bir saniye. Şimdi ne yaptık? Şu köşedekini atladık. Yanındakine geldim. İpimi alttan yürütüyorum. Bakın onu da arasına gizlemiş oluyorum böylece. 1 2 seferde çektim. Ne yapıyorum şimdi? O atladığım en son batılan sıranın sonundaki yer, bakın altta daha önce oraya batmışım. Aynı yere tekrardan batıyorum. Böylece köşede bir arttırma yapmış oluyorum. Köşeyi rahatlatmış oluyorum böylece. Şimdi artık buradan sonra bir de arttırma yapmayacağım. Aynen devam edeceğiz. Ta ki diğer köşeye gelene kadar. Şimdi bakın sıradaki boşluğumuz şu. Onun yanındaki boşlukta bu. O zaman bir sonrakine gidiyorum. 1 2 seferde çektim. İpimi arttım. Atladığım boşluğa geri geliyorum. 1 2. Bu şekilde burayı da döndürmüş oldum. Dönüyorum. Bakın şimdi sıradaki boşluğumuz şu. Onu atlıyorum. Hemen yanındakine gidiyorum. 1 2. Arttım yine. Boş bıraktığım yere geri dönüyorum. Gerçekten ikisini aynı anda tutmak biraz zor. Daha doğrusu aynı gerginlikte tutmak zor. Evet, arttım yine. Son kez gösteriyorum bakın. Şimdi sıradaki boşluğum burası. Görülüyordur umarım. Değil, şu. Diğeri de bu. O zaman bir sonrakine girdiğime göre diğerine geçtim. Şimdi buraya bir ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi arttım. Şimdi geri döneceğim. Döndüm. 1 2. Evet. Şimdi bu şekilde
devam edeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda göstereceğim. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz, nasıl devam edeceğiz. Ondan sonra istediğimiz yüksekliğe gelene kadar aynı örnekle devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın tam tamına denk geldi. Şuraya gelelim şimdi. İlk yaptığımız çarpıda bir zincirimiz vardı. Bir de şuradaki ikili trabzanımız vardı. Şimdi bu ikili trabzanımızın başına geliyoruz ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi arttım. Şimdi bu benim böylemesine çarpım. Şimdi daha sonra sonunu geldiğimde, yani en son bu sırayı tamamlayıp geldiğimde bu çarpının bu tarafını yapacağım. Haliyle şimdi bu burada kalacak. Ben şu ikinci çarpıma geçeceğim ya. İkinci çarpımda ne yapacağım? Çarpıda bir tanesini boş bırakıyorduk, yanındakine batıyorduk. Bunu boş bıraktım. Bakın tam çarpının üstündeyim yine. Birinciyi boş bıraktım. Bakın ikincinin üstüne yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Geri dönüyorum. İlk trabzanın tepesine dönüyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu başlangıçta yaptığımız, yani 2 tane atlamış olduk ya şimdi. Bu çarpının diğer şu tarafını, şu bacağını burayı dönüp geldiğimizde en son şuraya girerek yapacağız. Bakın şu trabzanın tepesine girerek yapacağız. Yani biz burada ilk bacağını yapmış olduk. İkinci bacağı ta dönüp geldiğimizde o zaman yapılmış olacak. Devam ediyorum, bakın tekrar gösteriyorum. İpimi arttım. Şimdi geldik ikinciye. Birinciye atladım. İkinci trabzanın üzerine giriyorum. 1 2 tane. 2 seferde çıkarttım. Yine arttım. Geri döndüm ilk trabzanın tepesine. 1 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar döneceğiz. Artık hiç arttırmamız yok. Birinciye atladım, ikinciye girdim. Bakın biraz uzatıyorum, dikkat ettiyseniz ilk bacaklarını. Arttım. Bu hep sıkı. Bunu hiç ellemiyorum. Girdim. Nereye uzatıyorum? Bakın şimdi burayı uzatıyorum. Yani ilk bacak, ilk kısmı uzatıyorum. Bunu topladım. İkili trabzanımda bakın. Bunlar sıkı, fark ettiyseniz. Tepelerde herhangi bir şekilde uzatma yapmıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bu şekilde burada tekrardan birleşmeyi göstereceğim. Ondan sonra hep aynı yöntemle gideceksiniz. Dediğim gibi istediğimiz boya gelene kadar çok güzel olacak. Yani gerçekten şu altın o kadar hoş bir görüntü verdi ki ara ara olması. Bakalım finalde nasıl bir çanta gelecek. Evet, geldik dediğim yere. Bakın son çarpımızı da yaptık. Şimdi ipimizi arttık. Hatırlarsanız şu çarpının tek tarafını yapmıştık. Şimdi diğer tarafını yapmak için bakın şu ikinci kısma giriyorum. Girdim. İkili trabzanımı buraya yaptım. Şimdi ne yapıyorum? İlmek kaydırmayla bir sonraki, bakın görüyorsunuz, bir sonraki çarpının ilk trabzanın tepesine giriyorum. Şimdi yine ne olmuş oldu? Bu yaptığım ilmek kaydırma benim buradaki ördüğüm zincirimin tepesine gelmiş oldu. Aynı şekilde şimdi devam ediyorum. 1 2 zincirimi çektim. İpimi arttım. Ne yapıyordum? Bu şimdi üstündekinin çarpısının tek tarafı oluyordu. Diğer çarpıyı ne yapacağım? Yine sıra sonuna geldiğimde getirip buraya yapacağım. İpimi arttım. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın bunu atladım. Bir sonrakinin ikincisine girdim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi yine ipimi arttım. Geri döndüm. Her zaman yaptığım gibi 1 2 seferde çıkarttım. Görüyorsunuz. Devam ediyorum.
Birinciye atladım, ikinciye girdim. Son kez gösteriyorum artık. İpimi arttım. Geldim buraya. 1 2. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani hep çarpıların üstüne çarpıyı denk getireceğiz. Bu şekilde artık dediğim gibi istediğim yüksekliğe gelene kadar örüyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım videoya da yansıyordur. Canlısında o altın sarıların görüntüsü çok hoş bir görüntü verdi. Evet, şimdi bu şekilde istediğim yüksekliğe kadar gelelim. Ondan sonra artık çantamızın formunu vereceğiz. Çantamızın ağız kısmına geldik. Şimdi en son hatırlarsanız 17 santim örmüştük. Bu 17 santim ördükten sonra ağız kısmına geçiyoruz. Ağız kısmında sadece altın sarısı kullanacağım. Dediğim gibi altın sarımızın rengi 14 ayar. Yani böyle ciyak bir sarı değil. Çok kıvamında güzel. Hani bujilerilerde, takılarda kullandığımız açık sarı altından yapıyoruz çantamızı. O yüzden ciyak bir şey olduğunu düşünmeyin. Burada ne yaptık? Artık rafya ipimizi bitirdik. Kestik onu. Onun yerine yanına ikinci kat tekrardan altın sarısı ekledim. Çünkü tek kat çok ince düşüyor. Şimdi buradan sıkılaştırdım ve hemen yanından sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Yaparken şöyle şunları da içine alıyorum. Onlar da orada kaybolsunlar, gitsinler. Şöyle normal sık iğnemi yapmaya başladığımda tığ numaramı 4'e düşürdüm. Ağız kısmı birazcık toplansın istedim açıkçası. 4,5'la örmüştük çantamızı. 4,5 milimle örmüştüm. Şimdi 4 milime düşürdüm. Şöyle yatay öreyim, daha net gözükecek sanki. Klasik sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 3 sıra sık iğne yapıp geleceğim. Bakın o kadar güzel görünüyor ki şu sarının rengi. Hemen üst sıra dolanayım, bitireyim, sonra sap aşamasına geçelim. Evet, şimdi sapımızın deliklerini yapacağız. Onun için deliğin geçeceği yerleri belirlememiz gerekiyor. Şimdi şu çantaya her zamanki gibi şu pile formunu verdim. Bakın şu kenarları hafif içe göçük şekilde şu formu verdim. Şimdi bu formu verdikten sonra yerlerini işaretledim. Bakın şöyle ilmek tutturucularla işaretledim. Aynı şekilde karşısını. Şimdi sonra saydım. Şu delik koyacaklarımın arasında 8 tane sık iğne var. Şu ortada 9 sık iğne var. Burada yine 8 sık iğne var. Şimdi buralara delik koyacağım ki oralardan daha sonra ne yapalım? Saplarımızı takabilelim. Şimdi bakın. Üst sıraya çıkmıştım. Üst sıraya çıktıktan sonra şimdi işaretlediğim yere geldim. İlmeğimi takayım hemen. Evet. Şimdi şu ilmek tutturucuyla işaretlediğim yere atlayacağım. O yüzden buraya ne yapıyorum? Bir tane sık iğne atlayarak gideceğim. Yani bir zincir yapıyorum burada. Burada atlıyorum. Yanındakine geçeceğim. Ama bu zincir benim için yeterli olmayacak. O yüzden bir değil, rahat geçsin. Yani rahat açılıp kapansın. 2 zincir yapıyorum. Altta da 2 boşluk bırakıyorum. Hemen sonrasına geçtim. Bu şekilde şurada bir delik yaptık. Görüyorsunuz. Bu delikten bizim sapımız geçecek. Şöyle göstereyim. Bakın. Altında da 2 tane boşluk bıraktım. Yani işaret koyduğum yerin yanındakinde boşluk bırakıyorum. Hemen
diğer tarafa kadar gideceğim. Burada da şimdi nereye kadar öreceğim? Şu boşluğumun birincisi ya. Bunun bir öndekini de boş bırakacağım için şuraya kadar hemen sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, bakın işaretleyicime geldim. Onun hemen bir öncekini de boş bırakacağım. Yani ne yapıyorum? 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 tane atladım. Hemen sonrakine yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Kaç tane yapacağız? Hemen söyleyeceğim. Yine geldik işaretleyicimizin olduğu yere. Yani arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğnemizi ördük. Şu boşluk ve bunun hemen yanındakini bu sefer boş bırakacağız. 1, 2 tane zincirimi aldım. Hemen 1, 2 boşluk bırakıp devam edeceğim. Şimdi burada arada hatırlarsanız 9 tane sık iğnemiz vardı. Bir tanesini buradan yedik. Birini de buradan yiyeceğiz. Arada 7 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde 2 tane zincir çekiyorum. Artık bu taraftakilerle işim bitti. Altta 2 boşluk bıraktım. Ve hemen yanındakinin içine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi artık arka tarafa geçtik. Yine buraya kadar geleceğim. Bakın işaret koyduğumun bir öncekini de boş bırakacağım. Yani şurada yaptığımızın simetrinin aynısını buraya da yapacağız. Evet, işaretlediğimiz yere geldik. Bakın hemen bir öncesini de boş bıraktım. Yanındaki işaretli yeri de boş bırakıp geçiyorum yan tarafa. Ne yapıyorduk? 8 tane sık iğne örüyorduk buraya. 2. Şu ipi çıkarabilirim artık buradan. Sayılı olduğu için hiç sıkıntı değil. 3, 4, 5, 6. Şunu çıkartıyorum artık. 7 ve 8. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? 2 tane 1 2 boşluk bıraktım. Hemen yanındakinden devam edeceğiz. Bu sefer kaç tane çekiyorduk hatırlarsanız 7 tane çekiyoruz demişim. 7 tane sık iğne yapıyorduk karşı tarafa geçmek için. Hemen yapıp gelelim. Evet, 7 tane sık iğnemizi de çektik. Yine aynı şekilde 1 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 tane boşluk. Yine aynı şekilde 8 tane sık iğne, yani şu ekleme yerine geldiğimde bu arayı da tamamlamış olacağım. Şimdi buradan sonraki sırada artık 2 tane zincirlerimin üzerine 2 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Yani bu deliklerimizi yaptık artık. Saplarımızı şu deliklerden geçireceğiz finalde. Dediğim gibi 3. sırayı da dolanıyorum, geliyorum. Ondan sonra artık ağız kısmını bitireceğiz. Evet, geldik 3 sıramızı tamamladık. Bakın deliklerimizi görüyorsunuz, yerleri belli. Çok büyük bir delik açmadık. Böyle normal küçük delikler oluşturduk. Ters sık iğne ile ağzını dolaşacağım, artık bitireceğim çantamın ağız kısmını. Ne yapıyorduk? Öncelikle bakın sıkıştırdım zincirle, şöyle bir üst sıraya geçtim. İpimi uzatıyorum. Bir boşluk bırakıyorum, pardon. İkinciye şöyle bakın tığımı çeviriyorum, aşağıya sokuyorum ve alttan ipimi yukarıya çekiyorum. Çektim. Altın sarısı olduğu için biraz görüntü gerçekten zor oluyor. Anlatarak göstermeye çalışıyorum. Şimdi ipimi uzattım. Bakın tığımın başı bana dönük. Alıyorum, parmağımla şuradan bastırıyorum aşağıya. Tığı aşağıya doğru çeviriyorum. Girdim arkaya. Arkadan şöyle ipimi aldırttım. Çıkarttım yukarıya. Bakın uzattım. Şimdi ikisini bir çektim. Bir daha gösteriyorum. Uzattım. Tutuyorum bakın. Şöyle
indim, kıvırdım tığımı aşağıya. Arkadan ipimi çektim yukarıya, uzattım. İkisini bir çektim. Bu şekilde ağzında hem böyle bir dalga görüntüsü olacak, hem ağız kısmını toplayacak. Hemen ters sık iğne yöntemiyle ağzını dolaşıp geliyoruz. Evet, geldik artık sıra sonuna. Şöyle ipimizi kestik, bitirdik. Çıkartıyorum ve şimdi iğne aşamasına geçiyorum. Yine aynı şekilde, gerçekten şu kameranın netleme olayı şu şekilde ne yapıyordum? Arkaya kıvırıyorum. Bir sonraki, ay hiç görünmüyor. Altın sarısı olduğu için netlemiyor bir türlü. Şu bir sonrakinin başlangıç yerine giriyorum. Ve herhangi bir yerden arkaya tekrardan geri dönüyorum. İpimi şöyle sık iğnelerimin arasından yatayda geçiriyorum. Bu ip birazcık daha kaygan bir ip. O yüzden tamamını geçireceğim. Yani normalde kağıt iplerdeki gibi olsa mesela bu kadar geçirmeniz yeterli oluyor. Ama bu ip daha böyle kaygan. Dedim, alüminyum folyo gibi böyle değişik bir yapısı var. Ya da konfeti diye patlatıyorlar ya. Aslında tamamen ondan. Bir parçası orada kaldı, bir parçası geçti. Evet. Şurada bir düğüm oluştu ama şu parçaları kesebilirim. Bakın, görüyorsunuz. Ağız kısmı toparlanmış oldu böylece. Evet, çantamızı artık bitirme aşamasına geldik. Şöyle göstereyim hemen. Yine bakın, tam tamına güzelce oturmuş dak kumaştan astarımızı yaptık. Tam rafyamızın renginde çok güzel bir astar oldu. Bakın, görüyorsunuz. Yine gizli dikiş detayıyla hiçbir şekilde dikişimiz gözükmüyor. Yine küçük bir cebimiz var. Bu şekilde ayarladık. Hatırlarsanız boşluklar bırakmıştık deliklerden. Buradan bir zincir geçirdim. O bıraktığımız deliklerden zincirimizi taktık. Zincirimiz şöyle göstereyim. İnce. Klasik bu küçük klaş çantalarda vesairelerde olan zincirlerden. Uçlarında küçük klipsleri vardı. Ben klipslerini çıkarttım. Çünkü yine şöyle bir tutma sapı yapıyoruz bu çantada. Şöyle göstereyim. Yani bu çantanın şöyle bir avantajı var. Bu çantanın şu arka saplarını mesela şu şekilde çektiğinizde, şöyle göstereyim. Şu şekilde kalıyor ve uzun bir sap elde etmiş oluyorsunuz. Bakın, bu kola takmak için ya da çapraz takmak için bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama bunu normal çekip takılmış. Bu zincirin şöyle bir durumu var. Böyle bükümlü olduğu için oralardan ip takılabiliyor. Diğer bir formu ise şu şekilde, iki tarafa da eşit olarak bırakacağız. Şimdi buraya da sizinle beraber sap tutma yerini yapacağız ve bu şekilde bakın şöyle bir tutmalı bir el ya da bileğimize takabileceğimiz, dirseğimize takabileceğimiz bir
küçük sapa dönüştürmüş olacağız. Yani çift fonksiyonlu olmuş olacak çantamız bu şekilde. Şimdi bu sefer örerken şöyle yaptım. Direkt zincirin üzerine ördüm. Hemen başlayalım, göstereyim onu da nasıl yapıyoruz. Zaten bunu yaptık mı bir tek çıt çıtın takması kalıyor. Çıt çıtı taktık mı çantamız artık tamamıyla hazır olacak. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Hemen döndürüyorum arkasını. İnelim artık şöyle. Hemen döndürüyorum arkasını. Evet, metal ip olduğu için yine netlemeye başladı. Bakın şurada şu arkaları var biliyorsunuz. Buralara sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Birinciyi yaptım. Bakın şu arkasını çevirdiğinizde tam ortaya denk geliyor buralar. İkinciyi yaptım. Bu arada 3,5 milimlik tığa geçtim. Sadece tek katlı çalıştığım için. Bu şekilde arkanın tam ortası. Giriyorum. Evet. Bu şekilde görüyorsunuz. Sık iğnelerimi yapmış oldum. 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şimdi döndürüyorum şu şekilde. Artık zincirimi de ne yapacağım? İçine alacağım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. Ve üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaparak dolanacağım. Ve bunu yaparken de dediğim gibi ne yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz zincirin etrafına dolanıyorum. Bir daha geçirmekle uğraşmayacağım. Çünkü dediğim gibi zincir böyle kıvrılmış kıvrılmış tel gibi olduğu için ip takılabiliyor. İçinden geçmesi zor olabiliyor. İnanın yani parlak ipte hiç görüntü olmuyor. Siyah ipten daha beter. Artık dinleyerek. Dediğim gibi 7 tane sık iğneyi spiral hale getirdik. Ve zincirin etrafına bunu döne döne takıyorum. Bu şekilde diğeriyle aynı. Şimdi bu büyüklüğü nasıl ayarladım? Yani ne kadar öreceğimi nasıl biliyorum? Onu da bir göstereyim size. Tekrar kalkalım. Şu iki delik arasındaki mesafe var ya, hani demiştim ya size, istersek bunu uzun saplı olarak kullanmak istediğimizde kullanabilelim diye. O şekilde kullanabilmemiz için şöyle çekeyim bakın. Tam şu iki delik arasındaki mesafe neyse sapımı o uzunlukta yapıyorum. Yani bunu çünkü arkaya şöyle çektiğimizde tam tamına gelmesini istiyorum buraya. O yüzden bu mesafe bizim için yeterli. Yani burada santim vermeme gerek yok. Dediğim gibi herkesin eli farklı. Önemli olan nokta koyduğumuz deliklerin tam arasındaki boyu ölçün. O boyda bir tutma sapı yapacaksınız. Evet, geldim. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani küçük bir revize yaptım. Bunu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız şu halkaları normalde takmamıştım ben. Siz dilerseniz yine takmayabilirsiniz. O durumda çıt çıt kullanmanız gerekecektir. Ama ip kalın, yani rafya sert olduğu için şu kısımdaki şu pile formu, yani şöyle göstereyim, şu pile formu çok böyle çok fazla açıldı. Zincirimiz çok kalın bir zincir olmadığı için. O yüzden ben de bunun önüne geçmek adına yine bu çantada halka kullandım. Halkayı dilerseniz bakın zaten boşluklarını vermiştik ya. O boşluklardan taktım. Hemen şöyle yine içini gösteriyorum. Bakın dak kumaş kullandım. Tam
Hangi renkte kullandım? Şu rafyalarım, açık saman rafyalarımın renginde kullandım. Dak kumaş kullandım. Görüyorsunuz. İş cebi, yine vazgeçilmezim, iş cebi mutlaka var. Oldukça hani küçük gibi görünen ama iç hacmi oldukça büyük bir çantamız. Astarlamanın linkini yine atacağım size. Nasıl astarı dikiyoruz çantaya uygun ve bu astarı daha sonra çantaya nasıl tutturuyoruz? Bunları o videonun içinde bulabilirsiniz. Bakın şöyle tek detaylarına bakalım. Görüyorsunuz. Şöyle. Şu pile formunu gerçekten çok seviyorum. Hem geniş bir iç hacmi sağlıyor çantaya, hem de çok şık duruyor. Sap detayımız. Dediğim gibi bu çantada benim, yani bu sap dizaynında en çok sevdiğim özellik şu oluyor. Yani bunu isterseniz bir el çantası formunda, şöyle yaparsam daha net bir şekilde gözlenecek. Bakın şöyle bir el çantası formunda kullanabildiğiniz gibi bu çantayı isterseniz tek bir hareketinizle, görüyorsunuz, uzun saplı bir kol çantasına dönüştürebiliyorsunuz. Videoya sığamıyorum. Bakın şu şekilde dilerseniz uzun formda kullanabiliyorsunuz. Yani hem koluna takabilirsin, İstersen hemen tek bir hareketle kısa sapa dönüştürür, bileğine takabilirsin ya da elinde taşıyabilirsin. Tekrar söylüyorum, bu halka işi tamamen size kalmış. Dilerseniz halka kullanmayıp zinciri içinden geçirirsiniz, şu deliklerimizin. Dilerseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Rahat bir şekilde elimiz zaten içine giriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bilmiyorum, kıyabilir miyim bunu vermeye başkalarına. Gerçekten çok tatlı oldu. Çok tarz bir çanta oldu. Hani her şeyle gidebilecek. Yani kotlarla vesairelerde böyle tamamlayabileceğiniz ama aynı zamanda şık bir abiye giydiğinizde bile yanınıza takabileceğiniz kadar çok bu anlamda avantajlı, kullanışlı bir çanta oldu. Şu tutma saplarını çok seviyorum ben. Gerçekten hem ayrı bir şıklık katıyor, aynı zamanda da kullanım kolaylığı sağlıyor. Bilirsiniz, özellikle şu zincirleri kullananlar varsa böyle kolunuza falan taktığınızda, özellikle saçınıza vesairenize takılıp o zincir saçınızı kopartabiliyor. Ya da ince bir sap olduğu için kolunuza bir baskı oluşturmuş oluyor. Bu sap detaylarıyla hem elinize hem de omuz başlarınıza aslında yük binmesini de önlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Sabırla buraya kadar beni dinlediyseniz, bu çantayı benimle örerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum geri dönüşleriniz için. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan çok güzel dönüşler alıyorum. Görsellerinizi benimle Instagram üzerinden paylaşırsanız hikayeme de eklemiş oluyorum. Bir başka videoda daha güzel, daha yeni, farklı çantalarla görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.